Selam dostlarım ve canlarım. Bugün ChatGPT'ye sorduk. Rick and Morty evreninde Rick'in en büyük düşmanları hangileriydi diye. ChatGPT'nin bize verdiği bir liste var. Bakalım bu liste sizin ne kadar da hoşunuza gidecek. İsterseniz videoya geçmeden önce 40 bin olmamıza az kaldığı için aşağıdan ufak bir like atmayı ve kanala abone olmayı, aynı zamanda bildirim çanını açmayı unutmayın dostlarım. İlk karakterimiz bilim adamı Zeb. Hatırlarsanız Rick and Morty'nin 2. sezon 6. bölümünde dostumuz Rick'in arabası birdenbire güç eksilmesi yaşamıştı ve Rick de bunun sebebini araştırmak için kullandığı güç bataryasının içine girmişti ve görmüştü ki orada koskocaman bir evren var ve bu evrenin içerisi de bizim şu an içinde bulunduğumuz evren gibi ve aynı zamanda içinde bizim gibi yaşayan topluluklar var ve Rick bu toplulukların bir tanesinde sırf arabasına güç üretilsin diye ve onlara verdikleri bir kutu vardı ve bu kutu sayesinde Rick sürekli böyle aracına herhangi bir yakıt kullanmadan aracını bu evren sayesinde çalıştırabiliyordu. Ama ve lakin bu evrende bulunan çok zeki bilim adamı olan Zeb karakteri Rick'in yaptığının aynısını yapacak ki o da o evrenin içerisinde bulunan mikro evrene gitti ve o evrenin içerisinde Rick'in yaptıklarının aynısını yapıp başka bir evreni sırf güç için sömürmeye başladı. Ardından Rick ve Morty bununla bir tartışmaya giriyordu ve sonradan büyük bir kavga çıkıyordu zaten oyla Rick arasında. Zeb'in özelliklerini sayacak olursam dostlarım, kendisi en az Rick kadar akıllı. Çünkü Rick'le beraber sıfırdan bir şeyler icat ettikleri zaman dikkatlice eğer bakarsanız Rick ona yetişmeye baya zorlanıyordu. Çünkü kendisi de baya yetenekli ve baya hırslı. Aynı zamanda akıllı ve aynı zamanda kendisi en az Rick kadar açgözlü ve kimseyi umursamıyor. Ki bu sayede şunu anlıyoruz ki kendisi en az Rick kadar güçlü ve Rick'ten biraz daha aşağıda olsa baya zeki. Bu zekasını çok kötülük için kullanmasa da Rick gibi kendi dünyası için başka evrenleri ve başka dünyaları köleleştirebilecek kadar da zalim bir kişi. Sıradaki kişi ise Amerikan Başkanı. Dostlarım, canlarım, sadece Amerikan Başkanı deyip geçmeyin. Sadece sıradan bir adam deyip geçmeyin. Bu karakter Rick'in baya canını okudu ve baya Rick'i zorladı. Çünkü Rick Sanchez yaşadığı evrende genelde başkanla zıt gittiği her an başkan mutlaka ona rekabet edecek bir yöntem buluyor. Ve ne zaman başkanla çatışmaya girdiği zamanlarda da başkan hemen kazanıyor gibi olsa da yine de Rick günün sonunda kendi dediğine varıyor ama ve lakin kendisinin bildiğiniz gibi koskocaman bir ordusu, koskocaman bir ülkesi ve nükleer füzeleri var. Onun yanı sıra bir de Şükran Günü bölümünde hatırlarsanız zombi avcıları vardı. Bu zombi avcılar da baya insanı zorlayabilecek, baya yırtıcı, baya vahşi avcılar. Bunların da yardımıyla zaten başkan aşırı derecede güçlü oluyor ve birebir de fiziksel bir şekilde Rick'le kavga ettiği zaman Rick'e baya üstünlük sağlayıp Rick'i yenebilecek kadar da büyük bir potansiyele sahip. Ama ve lakin Rick'in o ezici zekası onda olmadığı için orada baya kaybediyor. Ama kendisi çok hırslı, çok güçlü ve Amerikan Başkanı. Sıradaki karakter bana göre çok güçlü, bana göre çok sevimli ve bana göre çok tatlı olan Mr. Nimbus var. Mr. Nimbus. Who is that? Şimdi dostlarım, neden Mr. Nimbus? Çünkü şöyle ki kendisi denizleri yönetebiliyor. Kendisinin polisleri yönetebilmek gibi kocaman bir gücü var ve ayrıyeten dostlarım kendinin hırsı, gücü ve bayağı da zekası var ki Mr. Nimbus'un hatırlarsanız bir tane de borazanı vardı. O borazan üflendiği zaman Mr. Nimbus bayağı kaslanıyor, bayağı güçleniyor ve artıyeten Rick'i teke tekte bayağı dövmüştü. Peki Rick'i burada neden dövmüştü dostlarım? Çünkü Mr. Nimbus'un bir diğer özelliği de eğer bu borazan kullanıldığı zaman bütün mekanik eşyalar vesaire böyle hata vermeye ve çalışmamaya başlıyor. İşte o sırada Mr. Nimbus çok daha güçlenmeye, çok daha çevik olmaya ve çok daha fazla sinirli ve deli olmaya başlıyordu. Yani eğer Mr. Nimbus'un kendisi biraz daha acımasız ve biraz daha Rick'ten nefret eden bir kişi olsaydı bence Rick'i dünyada bile yaşatmayabilirdi. Ama ve lakin bu ezici savaşta Rick'in de ne gibi planlar olduğu orası çok büyük soru işareti. Sizce ne gibi planlar olabilir dostlarım? Aşağıya yazmayı unutmayın. Sıradaki listede Timmy ablamız var. Timmy ablamız normalde çok daha iyi bir kişiydi ki kendisi kuş kişiyle evlenmiş. Ondan sonra da başlarına gelen talihsizlikler sonucunda Federasyon onları ele geçirmiş ve Federasyon ele geçirdikten sonra da kendisinin beynini yıkayıp kötü
kötü bir kişi yapmışlardı. Ama ve lakin dostlarım burada şöyle bir şey var ki kendisi bu kötü kişi olduktan sonra zaten bu listenin daha yukarısında bulunuyor. Çünkü kendisi vahşilik bir yerde dursun dostlarım. Silah kullanabilme kapasitesi, aynı zamanda zekası, aynı zamanda becerileri ve orduyu yönetebilmek gibi bir yeteneği de var. Ki zaten Timmy normalde o kadar da saldırgan, o kadar da agresif ve o kadar da manyak bir insan değil ama federasyonla birlikte hareket ettiği zaman saydığım diğer karakterlerden çok daha tehlikeli, çok daha acımasız ve çok daha gözü kara olabiliyor. Bu da zaten Timmy'nin diğer karakterlerden daha üst sırada olmasını gayet de haklı kılıyor dostlarım. Şimdi Timmy ve Galaktik Federasyon'dan bahsettiksek Galaktik Federasyon'un bizzat kendisinden bahsetmemek olmaz. Ki Galaktik Federasyon'dan kısaca anlatmam gerekirse dostlarım, ilk olarak 3. sezon 1. bölümünde Galaktik Federasyon'un Rick'i kaçırdığını ve Rick'i kaçırdıktan sonra da beynindeki bilgileri öğrenmek için onu bir makineye bağladıklarını, hatta Rick'in zihnine girdiğini görmüştük. Ki ardından dostumuz Rick bin bir cengaverlikle kendini kurtarsa da o da Rick'in geçmişini, hatta Galaktik Federasyon neyin peşinde olduğunu bile görmüştü ki Galaktik Federasyon portal cihazının sırrını öğrenmeye çalışıyordu ve bu sayede pek çok yere daha hızlı bir şekilde seyahat edebileceklerdi ve pek çok yeri çok daha hızlı bir şekilde fethedebileceklerdi. Ki Galaktik Federasyon'un içerisindeki canlılar bütün evreni fethedip bütün her yere hükmedip bütün her yeri kendi güçleri altına almak istiyorlar ve yıllar boyunca sürekli Rick'le yolları kesiştiği için sürekli Rick'le büyük bir savaş halindeler. Ama ve lakin Rick'in o büyük zekasıyla başa çıkamadıkları için ne kadar deneseler de az. O yüzden Galaktik Federasyon içerisinde binlerce, hatta milyarlarca, hatta yüz binlerce kişi olabilir. Ama onları durduracak, ama onların bu savaşına son verebilecek kadar büyük güç yok ki zaten Rick'in bana kalırsa böyle bir niyeti de yok. Çünkü Galaktik Federasyon 1 değil, 2 değil, 3 değil ve çok hızlı bir şekilde büyüyüp çok hızlı bir şekilde organize olduğu için Rick dostluğumuz artık bunları o kadar da umursamamaya başladı. Çünkü ot misali Rick ne kadar biçerse bitsin onlardan kurtulamıyor. Tekrar ve tekrar var oluyorlar. İkinci sırada Galaktik Federasyon'un içinden geçtiği ve Galaktik Federasyon içinden geçtiği için kötü bir kişi olduğu ve Rick'le zamanında Galaktik Federasyon'la savaşan kuş kişisi var dostlar. Şimdi şöyle anlatmam gerekirse dostlarım sizlere, kuş kişisi zamanında Rick'le beraber Galaktik Federasyon'un içinden geçtikten sonra Rick'le kankalıkları devam etti ve ardından Rick artık size bahsettiğim mevzu gibi ne kadar boş bir mesele olduğunu ve Galaktik Federasyon'un sonuna gelmediğini anladığı zaman savaşmayı bıraktı ve kendi yoluna doğru gitti. Ardından kuş kişisi ise Galaktik Federasyon'un eline düştü ve Galaktik Federasyon onu çok daha kötü bir hale getirdi ve kötü bir hale getirdikten sonra Rick onun bu kötü haliyle savaşamamaya başladı. Çünkü kendisi hem deli, hem güçlü, hem acımasız ve hem de nano silahlarla kuşatıldığı için Rick'i baya zorladı. Ardından Rick ne yapacağını uzun düşündü ve büyük bir savaşın sonunda kuş kişisini etkisiz hale getirmeyi başardı. Ama ve lakin şöyle bir olay var dostlarım. Kendisi diğer saydığım bütün karakterlerden neden daha üstün, neden daha ikinci sırada soracak olursanız kendisinin Rick'le bir geçmişi olduğu için ne kadar zihni yeniden programlansa da yine de onun zihninde Rick'in zayıflıkları ve zaaflar olduğu için diğer pek çok düşmandan daha güçlü, çünkü zamanda Rick'le uzun bir süre arkadaşlık kurduğu için Rick'i aşağı yukarı nasıl etkileyebileceğini ve Rick'e nasıl zarar verebileceğini herkesten çok daha fazla biliyor. O yüzden kendisi şu an listenin ikinci sırasında. Sırada bana göre soracak olursanız listenin en başında olması gereken ve Rick and Morty evreninin en güçlü karakteri olan Evil Morty karakteri var dostlarım. Şimdi Evil Morty karakterini kısaca anlatmam gerekirse ise dostlarım, kendisi bütün karakterlerden çok daha güçlü ki kendisi kendi Rick'ini esir almış. Kendi Rick'ini esir aldıktan sonra bütün suçu kendi Rick'ine yıkmış. Ardından da kendisi bütün gücü elde edip bütün Rick ve Morty'leri hükmetmeye başlamıştır ki kendisi bizim en akıllı diye tabir ettiğimiz Prime Rick'i bile kandırdıktan sonra da ölümüne sebep olmuştur. Artıyeten dostlarım, kendisinin en az bütün Rick'ler kadar silah kullanabilme, insanları manipüle etme ve aynı zamanda ezici bir zekası vardır. Bu zekaya kolay insanlar ulaşamazlar ve kolay onu alt edemezler kendisi istemediği sürece. Ki bana göre soracak olursanız dostlarım, kendisi Rick and Morty evrenin en güçlü karakteri ama bir Morty olduğu için çoğu zaman Kyle'e bile alınmıyor. Çünkü bildiğiniz gibi Morty'ler biraz daha gerizekalı ve biraz daha basitlerdir. O yüzden listenin birinci sırada olmasını canı gönülden hak ediyor. Evet dostlarım ve canlarım, bu videoluk bu kadardı. Umarım ChatGPT'nin yaptığı listeyi beğenmişsinizdir ki benim beğendiğim yerleri de vardı, beğenmediğim yerleri vardı ama
sizinki neydi duymak isterim. Aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız birlikte düşüncelerimizi ve görüşlerimizi paylaşırız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.